Güzel kardeşlerim, bugün Nisan ayının 15. günü, Ramazan-ı Şerif'in ortasına geldik. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat olmaktır diyerekten sevgili Peygamberimizin müjdelemiş olduğu Ramazan-ı Şerif'in manevi havasını en güzel bir şekilde gücümüz nispetinde teneffüs etmeye gayret ediyoruz. Rabbim karşılığını bol bol versin inşallah. Elimiz boş, müflis bir vaziyette değil de kazançlı bir vaziyette, en güzel bir şekilde Ramazan'dan müstefit olmuş bir vaziyette bayrama kavuşmayı nasip eylesin Mevlamız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler, bedeni ibadetler, mali ibadetler ve hem bedeni hem de mali ibadetler olmak üzere 3 ayrı kategoride tahlil edebiliriz. Bedeni ibadetlere namaz ve orucu örnek veririz. Mali ibadetlere de zekat, fıtra, sadaka gibi ibadetleri örnek gösterebiliriz. Hem mali hem bedeni ibadetlere de cihat ve hac ibadetini örnek verebiliriz. İşte şimdi mali ibadetlerimizden zekattan bahsedeceğiz. Zekat hicretin 2. yılında Ramazan ayında farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de namazdan sonra en çok zikredilen bir ibadettir. Yüce Mevlamız birçok yerde namazla beraber zikretmiş, bazı yerlerde de zekatı ayrı olarak zikretmiştir. Bu Kur'an'da yaklaşık 80 yerde Allah bizlere zekattan bahsediyor, zekatı emrediyor. Peki zekat nedir? Kısaca zekat, belirli şartlar altında belirli bir miktar malı belirli yerlere karşılıksız olarak Allah rızası için vermeye zekat denir. En basit tarifi. Dini terim olarak da üzerinden bir yıl geçen nisap miktarı malın haricinde geriye kalan malın 1/40'ını veya %2,5'unu fakire, fukaraya vermektir. Allah rızası için. Bu da dini anlamda zekatın tarifi. Kısaca. Kardeşlerim, zekat, Kur'an-ı Hakîm'in ayet-i kerimelerinden Mâriç suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah bizlere şöyle bir emanet yüklüyor. Dikkat edin. Emanet yüklüyor. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Nedir manası? Manası şu. Onların mallarında belirli bir hak vardır. Bir hukuk, hak. Kimin hakkı? Lissaili vel mahrum. Hem dilenen
hem de iffetinden dolayı derdini ortaya dökememiş, dilenemeyen fakir ve fukaranın, garip ve gurabanın onların malları üzerinde hakları vardır. Allah böyle bir hak yüklüyor. Hani bazen diyoruz ya, fakir, garip, gureba geldiği zaman, bir şey istediği zaman, hatta istediğinde ısrar ettiği zaman ne diyoruz? Git babam ya, malımın ortağı mısın falan diyoruz ya. Allah diyor ki, evet diyor. Onların mallarınız üzerinde hakları vardır. Ben sana 100 milyar para verdiysem bunun 2,5 milyarı senin değil diyor. Veya 40 milyar para verdiysem bu 40 milyarın 1 milyarı senin değil. Senin adın altında sana emanet edilmiş fakir ve gurabanın hakkıdır diyor Allah. Lissaili vel mahrum. Onların lissail yani biraz daha istemeyi bilen, istemekten çekinmeyen, dilenen manasında, vel mahrum da o da utancından dolayı isteyemiyor, edep ediyor, utanıyor. Bu tür fakirin, fukaranın mallarınız üzerinde hakları vardır diyor Allah Azze ve Celle. O zaman biz zekat verirken adamların hakkını veriyoruz. Fazladan bir şey vermiyoruz. Çünkü Allah emanet olarak, hak olarak bize vermiş. Biz de onun hakkı olan şeyi kendisine tevdi ediyoruz, veriyoruz. Peki bunu verdiğimiz zaman ne oluyor bize? Ne olur? Ne mi olur? Bakın şimdi. Bismillah. Estaizu billah. Tevbe suresi ayet 103. Huz min envalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiyun alim. Huz min envalihim, Habibim Muhammed Mustafa'm, onların mallarından al. Ne al? Sadakadan. Sadaka al. Onların mallarından sadaka al. Ki tudahhiruhum ve tuzekkihim. Böylece onlar günahlarından temizlensinler ve onları arıtıp yüceltsin. Şimdi üzerimizde bir vebal yükledi ya Allah. Böylece sadaka al ki onların üzerindeki bu vebal de kalksın. Böylece günahlarından da temizlensinler ve Allah katında dereceleri de yükselsin. Allah katında dereceleri de yücelsin. Şimdi burada Allahu Teala onlar günahlarından temizlensin derken aynı zamanda burada şunu da anlayabiliriz. Malları da temizlensin. Malların içerisindeki emanet çıkınca saf, kendilerinin hakkı kalsın. Değilse mallarının içerisindeki o temizliği yapmamaları sebebiyle hem günaha sevk olurlar, emanete riayet etmemiş olurlar, hem de Allah-u Zülcelal'in hoşnutluğunu kazanamazlar. Böylelikle dereceleri de yükselmez, yücelmez. Ayetin devamında sen ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiyun alim, sen onlar için dua et.
Ümmetin için dua et. Çünkü senin duan onları huzura kavuşturur. Onlar mutlu eder. Onları memnun eder. Peygamber duası aldık diyerekten hoşnut olurlar. Tabii ki ümmetin hoşnut olduğundan Mevlası da hoşnut olur. Peygamber duası. Güzel kardeşlerim, Allah-u Teala bu ayeti göndererek Müslümanların hem manevi açıdan temizlenmelerine hem de mallarının olumsuz etkilerden kurtulmasını da sağlamıştır. Temizlik var ya, onun mallar üzerindeki olumsuzlukları da böylelikle kaldırmış olur Müslüman. Zenginin malında fukaranın hakkı bir leke gibidir de denilebilir. Veya zengindeki açgözlülük, cimrilik, pahalılık gibi kötü duygularda onun gönlünden çıkarak gönlünü temizler zekat. Zekatın asıl faydası burada baktığımız zaman, zekatın asıl faydası zekatı alana değil, zekatı verenedir. Çünkü hem kendisi temizleniyor, hem malı temizleniyor, hem üzerindeki vebali kalkmış oluyor, hem Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış oluyor, hem dünyasını hem ahiretini kazanmış oluyor. Zekat nasıl verilmeli peki? Zekatı nasıl vermemiz lazım? Kardeşlerim, bir kere zekatınızı ince ince, en ayrıntılı bir şekilde hesaplayın. Alacağınızı, vereceğinizi, altını, urbayı, doları, sterlini her neyse hepsini ayrı ayrı kalemler halinde, maddeler halinde, kuruşu kuruşuna, gramı gramına hesaplayın. Hesaplayın. Ve ondan sonra bu hesabı yaptıktan sonra üzerinde bir yıllık borçlarınızı düşün. Ondan sonra da ne kadar zekata tabi iseniz onu verin. İnanın siz kazançlı çıkacaksınız. Ben bunu geçen seneki vaazlarımda da aynen böyle zekat mevzusu işlenirken size bir örnek anlatmıştım. Bir zenginin zekatını yıllardır bana hesaplattırıyor. Ben hesaplıyorum. İnanın her yıl hesapladığımda onun zekat mükellefiyeti tam bir katına çıkıyor. Atıyorum. İşte 5 sene önce 5 milyar çıktıysa ertesi sene 9,5 milyar civarında çıktı. Ertesi sene 14 milyar civarında çıktı. Ertesi sene yine öyle, en son 27 milyar çıkmıştı. Bu sene herhalde 50 milyar gibi çıkar. Çünkü daha hesaplattırmadı. Şimdi bunu size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Zekat malı eksiltmez. Bu Allah'ın kanunudur. Bu Allah'ın kuralıdır. Korkmayın zekat verirken. Korkmayın. Allah yerini öyle güzel doldurur ki bilemezsiniz. Nereden nasıl geldiğini bilemezsiniz. Zekat malı eksiltmez. Zekat malı azaltmaz. Bilakis zekat malı artırır, çoğaltır. Kasanın içerisindeki çürük elmaları temizlersen, kasanın içerisindeki diğer elmaları kurtarmış olursun. Ama o çürük elmaları temizlemezsen, çürük elma yanındakini de çürütür,
öbür yanındakini de çürütür, o da öbür yanındakini, o da öbür yanındakini derken kasanın içerisindeki elmaların birçoğu ziyana uğrar. Ziyana uğrar. Bunu benden daha iyi bilirsiniz. Birçoğunuz biliyor bu işi. Zekat da böyledir. İçerisindeki o imaneti almanız lazım. Tertemiz kendi malınız kalabilsin. Ve zekatı hesaplarken fakirden yana hesaplayın. Yani terazinin ibresini biraz fakirden tarafa ağırlaştırın. Bir kardeş tavsiyesi size. Ondan yana olun. Hesaplarken onun tarafını tutarak hesaplayın. Allah da sizin tarafınızı tutacaktır. İnanın buna mal verirken. Niye mi? Kulillahümme malikel mülk. Mülkün sahibi Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır. Onu tü'til mülke men teşâ, dilediğine veriverir. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ, dilediğinden de çeker alır. Bu biyedikel hayır, hayır Allah'ın elindedir. Ayet kardeşim. Bu ayet Ali İmran suresinin 26. ayet-i kerimesiydi. Dolayısıyla zekatta fakirden yana hesap yaparsanız Allah da verirken, mülkün sahibi de verirken sizden yana hesap yapar. Korkmayın. Şeytanın en çok korkuttuğu ibadet zekattır, biliyor musunuz? Ve şeytanın insana en çok müdahil olduğu ibadetlerin başında gelir, biliyor musunuz zekat? Fakirlikle korkutur. Karşıdaki adamı tembellikle korkutur. Ve karşıdakini çalışmamakla korkutur. Ben çalıştım, ben kazandım dedirtir. Dedirtmez ki. Eğer çalışmakla zengin olsaydı, sırtında taş taşıyanların en çok zengin olmaları gerekirdi. Dedirtmez. Diyemezsin. Onun için şeytanın kolunu ve bacağını kırmak, fakirden yana olmaktan geçer. Ve eğer ki zekat hususunda çok iyi bir şeyler bilmiyorsanız bir bilene danışın. Bir bilene sorun. Bir bilene hesaplattırın. Gelmiş arkadaş diyor ki hocam ben biraz altınım falan var da yalnız 10 senelik bir kredim var, ev aldım. Dolayısıyla 10 senelik borcumu düştüğüm zaman ben zekat mükellefi olmuyorum. Sen o zaman zekat mükellefi olmazsın dedim. Ya zekat sana borçlu olur. Bak, zekat sana borçlu olur o zaman. Kardeşlerim, böyle uzun vadeli borçlarda da yıllık borçlarınızı düşeceksiniz. Yıllık borcu. Yani o senenin zekatını hesaplıyorsunuz ya, borcunu da o senenin borcunu düşerekten hesaplamanız gerekiyor. Efendim cebimizdeki parayı o yılın parasından hesaplıyoruz. Borca gelince 10 yıllık borcu da üzerine yükleyiveriyoruz. Böyle olunca zekat size borçlu olur. Evet. Değerli kardeşlerim, devam edeceğiz inşallah. Yüce Mevlamız Azze ve Celle İslam'ın 5 temel esası olan zekat nimetini, zekat ibadetini en güzel bir şekilde eda eden kullarından eylesin. Ayrıca Allah'ın üzerimize yüklemiş olduğu bütün kulluk borçlarımızı da en iyi bir şekilde yerine getiren kullarından eylesin. Hepimiz inşallah.
Allah'a emanet olun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.